İster inanın ister inanmayın tüm teknolojik araçların tek bir amacı var, sizi daha iyi hissettirmek. Bazıları bunu hayatınızı kolaylaştıran gerçek çözümlerle sağlar, bazıları ise sizi kandırarak, gerçekte hiçbir şey yapmadan. Şimdi bu videoyu izlemeye devam etmek için lütfen şu düğmeye basın. İşe yaramazsa basmaya devam edin. Her ne kadar merdivenleri çok sevsem ve bazen sadece onlarla ilgili videolar yapsam bile, bakınız dünyanın en ilginç merdiven tasarımları videosu, asansör teknolojisine de karşı değilim. Hatta ofisimiz 46. kata taşındıktan sonra onları daha sık kullandığımı da itiraf etmeliyim. Benim derdim asansörlerdeki düğmelerle. Kendisine bastıktan sonra tekrar basmanıza rağmen asansörün size daha hızlı gelmesini sağlayamayan asansör çağırma düğmesinden bahsetmiyorum. Asansöre bindikten sonra basmanıza rağmen kapıların kapanmasını sağlayamayan düğmeden bahsediyorum. Asansöre biniyorsunuz, düğmeye basıyorsunuz, sonra kapı kapatma düğmesine basıyorsunuz. Bir kere daha basıyorsunuz. Bir daha derken asansörün kapıları kapanıyor tabii ki. Ama siz o düğmeye bastığınız için mi kapanıyor yoksa zaten kapanacaktı da siz tam zamanında mı bastınız? Bu asansörün çıkma hızına hayranım. Yukarı çıktığım zaman sanki uçakla yükselmiş gibi kulaklarım uğuldamaya başlıyor. Şuraya bakın şimdi. Adamlar 46. kata 32 saniyede çıkmayı başarabilen asansör teknolojisi geliştirmişler. Herhalde kapının kapanmasını sağlayacak düğmede bir sorun yoktur diye düşünürken konuyu araştırmaya karar verdim. O düğme gerçekten de işe yaramıyormuş. Hepsi olmasa bile çoğu asansörde asansörün kapılarının kapanma süresi belli kurallara tabi olduğu için ondan daha kısa sürede kapanması mümkün değil. Ama yine de orada bir düğme var. İşe yaradığına inandığımız ama gerçekte işe yaramayan bu tür düğmelerden bir başkası da trafik ışıklarında karşımıza çıkıyor. Karşıya geçmek için düğmeye basın. Bastık. Peki karşıya geçtik mi? Hayır. Demek ki yanlışlık daha uyarı cümlesinden başlıyor. Hadi onu görmezden geldik ve düğmeye bir daha bastık. Yeşil yandı mı? Bir süre sonra evet. Ama siz düğmeye bastığınız için mi yeşil yandı yoksa zaten yeşil yanacaktı da siz tam zamanında mı bastınız? İster inanın ister inanmayın bu düğmelerin de çoğu işe yaramıyor. Peki o zaman bu düğmeler niye var? Size bir çeşit kontrol illüzyonu yaşatmak için. Kontrol sende, her şeyi yapabilirsin. Düğmeye bastın, kapılar kapandı. Düğmeye bastın, yeşil ışık yandı. Öbür düğmeye bastın... 3, 2, 1. İşe yaramayan bu tür düğmelere literatürde mekanik plasebo deniyor. Plasebo etkisinden türetilen bir tabir bu. Peki plasebo etkisi nedir? Tıbbi olarak hiçbir etkisi olmayan bir ilacın telkine bağlı olarak etki meydana getirmesi hali. Hastaya bak bu sana çok iyi gelecek diye hap yerine boyalı şeker verirsiniz ve bazı durumlarda bunun gerçekten de işe yaradığını görürsünüz. Hasta buna inandığı için iyileşir. İşte bu etki sadece hastalarda değil, hepimizde işe yarıyor. Ya da hepimiz hastayız. Düğmeye basıyoruz ve kapı kapanıyor. Beynimiz bunu basit bir sebep-sonuç ilişkisi olarak algılıyor. Kontrolün kendisinde olduğunu sanarak mutlu oluyor. Tabii o mutlu olunca biz de kendimizi daha iyi hissediyoruz. Teknolojinin amacı da buydu zaten. Sizi daha iyi hissettirmek. Yeah. That's it. That's exactly what I need. Yeah, give it to me. Come on, let's go. That's what I need. Let's do that. Let's do exactly that. Bizim ofiste işe yaradığına çok inanmak istediğim bir düğme daha var. Termostat düğmesi. Ofisin sıcaklığını ayarlamak için dijital bir gösterge bile koymuşlar üstüne. Hemen o göstergeyi kullanarak düğmelerine basıp oda sıcaklığını 24 dereceye ayarlıyorum ama sıcaklık bildiğini okumaya devam ediyor. Çünkü o düğmelerin de pek çoğu işe yaramıyor.
Ofislerde merkezi bir sistem tarafından ısıtma soğutma işlevleri ayarlandığı için her odanın ayrı ayrı derecelendirilmesi çok zor. O yüzden bu tür yerlerin %72'sine, büyük bir çoğunluğuna dummy termostatlar yani aptal termostatlar monte ediliyor. Hatta bazı yerlerde daha da ileri gidilerek o düğmeye bastığınızda küçük bir mekanizmanın devreye girerek size böyle bir çeşit ses, bir fan sesi vermesi bile sağlanmış. Düğmeye basınca bir de ses çıktığını duyunca siz gerçekten içerideki havanın ısınmaya veya soğumaya başladığını düşünüyorsunuz. Böyle bir durumda iki bilimsel kavramı gözlemliyoruz. Bunlardan ilki Ivan Pavlov tarafından keşfedilen klasik şartlanma. Ofiste çalışan kişi termostatın düğmesine basıp da bir ses duyunca evindeki klimada işe yaradığını düşünen beyni ofiste de işe yarayacağını düşünüyor. Daha sonra da plasebo etkisi devreye giriyor ve düğmeye bastıktan sonra daha iyi hissedeceğine inandığı için daha iyi hissediyor. İklimlendirme mühendisi Joe Olivieri'nin bu konuda şöyle bir sözü var. Isı konforunun %90'ı mental yani aklınızla ilgili, %10'u fiziksel. Sebepleri sonuçlarla ilişkilendiren beynimiz bir süre sonra belli davranış kalıpları meydana getirmeye başlıyor. Beklemeye tahammül edemediğimizde düğmeye basıyoruz. Strese girince düğmeye basıyoruz. Panik olunca düğmeye basıyoruz. Dünyayı kurtarmak istediğimizde 4, 8, 15, 16, 23, 42 deyip yine düğmeye basıyoruz. Gerçekten işe yarayıp yaramadığından bağımsız olarak sadece bu hareket bile bizi rahatlatmaya, kendimizi iyi hissetmeye yetiyor. Eskilerde düğme yerine halat teknolojisi de kullanılırmış. Hani Selimiye Camii inşa edilirken onun önünde oynayan çocuklardan biri Mimar Sinan'a gelip de minarelerden birisinin yamuk olduğunu söylediğinde Mimar Sinan'ın o çocuğa nasıl tepki verdiğini hatırlıyoruz değil mi? Minareye halat bağlatıp işçilere çektirmeye başlamış ve o çocuk tamam düzeldi diyene kadar bu işlemi yapmaya devam etmiş. İşte bu mekanik plasebo etkisine verilebilecek en güzel örneklerden biri. Bütün hayatımız boyunca düğmelere basıyoruz ve bunun sonucunda da bir şeyler olduğunu zannediyoruz. Kontrolün bizde olduğunu. Ama değil. Yine de bu düğmeler bir şekilde işe yarıyor. Kontrol edebileceğimiz belki de yegane şey olan kendimizi daha iyi hissettiriyor. Şimdi bu videoyu bitirmek için lütfen şu düğmeye basın.